Merhaba Tasarım Durağı kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz farklı boylarda, farklı şekillerde ama 3 gruba ayırmış olduğum 3 farklı cam şişe, özellikle soda şişesi, şurup şişesi ve sos şişesi gibi farklı boylarda, farklı özelliklerde küçük şişeleri buraya getirdim. Bunlardan çok güzel proje yapacağız. Şimdiden biriktirmeye başlarsanız da güzel olur. Bunlardan ne yapacağız? Tabii ki söylemeyeceğim şu an için. Ama güzel şey çıkacağından emin olabilirsiniz. Şimdi bunların 3 farklı tipte olmaları, özellikle boylarından dolayı ayrıldılar. 3 farklı kalıp çıkartacağım. Çünkü çalışmak istediğiniz alternatif olsun diye size bunları böyle sıraladım. Yani sonuçta bir tanesini de çalışabiliriz. Ama diğerlerinden de olabileceğini göstermek için buraya getirdim. Bunların ortak olan bir özellikleri var. Benim projem için gerekli olan ortak özellikleri. O da nedir derseniz, birincisi ağız kısımları küçük. Şu boyun kısımları var. Bakın ince. Yani büyük şöyle küçük kavanozlar da olur mu derseniz olmaz. Çünkü yapacağım çalışmanın benim için önemli olan kısmı, birincisi şu kısmının küçük olması gerekiyor. Tabanı geniş olması gerekiyor. Yani birincisi ağız kısmı, taban kısmı geniş olacak. Üçüncüsü de cam olması arkadaşlar. Cam olmasını da özellikle istiyorum. Çünkü çalışacağımız çimento camı güzel tutar. Bırakmaz. Çünkü ham maddesi camın kum olduğu için çimento ile gayet uyum içerisinde olurlar. Cam olmasının diğer istenilen özelliği de sağlık için. Çünkü bunun içerisinde bir gıda saklayacağız. O yüzden önemli. Yani hayal ettiğim proje inşallah burada sizlerle güzel bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Eğer sizler de hazırsanız cam şişelerimizi tanıttım. Başlamadan önce bir tane şöyle defter yaprağı kareli, size ölçülerini göstereceğim için. Evet arkadaşlar, burada meyve suyu kutuları ve süt kutuları var. Bunları da bu şekilde altlarındaki üçgen yapıştırma yerlerden açtım, keserek şu ağız kısmını da çıkarıp atarak bu şekilde bunları içlerini yıkadım, kuruladım. Bir de halının altında ütüleyebilirsiniz. Yani üzerine bir ağırlık koyarak da ütüleyebilirsiniz, düzeltmek açısından. Bunlar bizim olmazsa olmazımız, çalışmamız için gerekli. Kareli kağıt içinde kalıp çıkartıyoruz. Şimdi bunlar 3 farklı boydalar. Bu şişeler burada duracaklar. Çünkü ben onların boylarının ölçüsünü alacağım. Evet arkadaşlar, en büyük kalıba göre hazırlayacağız. Şimdi boyun ölçüsünü alırken nasıl alacağız boyların ölçüsünü? Öncelikle şişemizin boyuna bakıyoruz. Ölçüyoruz. Daha sonra da şu kısımlarda kalacak şekilde boyunu ayarlayacağız. Bir kalıp üzerinde 3 farklı boy, bir de en kısmı. En kısmı çok önemli değil. Çalışmamız tombiş bir çalışma olacağı için zaten içine girecek şekilde. Bizim için önemli olan boy kısmı, bir de şuralarına rahat girebilmesi. Ona göre genişletebilirsiniz de, daraltabilirsiniz de. Sizler de hazırsanız hemen başlıyoruz. Ben burada sizlere kolaylık olsun diye, daha anlaşılır olması açısından arkadaşlar, şöyle çalışacağımız kalıp altıgen bir çalışma. 6'da 1 olacak. Yani 6 parça olacak. Ve bu şekilde bakın, bu buna büyük. Bakıyorum. Şuna aslında tam. Evet. Bunu şuna uyarlamamız için ne yapabiliriz? Aşağıya indirip alttan ve kenarlardan birer milim incelterek bu kalıba uyarlayabiliriz. Veya buralarıyla hiç oynamayız. Sadece boyundan dolayı ayarlayabiliriz. Şunu da söyleyelim, boylarını yine de yarım santim daha uzun bırakabilirsiniz. Bu da aynı şekilde. Bakın buna şurayı saymıyoruz. Yani 2,5 santimini iptal ediyorum. Ondan sonra kullanacağım için, yukarısı için lazım. Buradan bana gerekli olan şey şurası. Ama
Bunu ben bu kadar büyütmek de istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bu kadar uzun bir çalışmada hoş olmayacak. Ona da bir formül geliştirdim. İşlem sırası geldikçe size bunların neler olduğunu açıklayacağım. Şimdi hemen başlıyorum. Daha fazla da konuyu uzatmadan. Şimdi arkadaşlar bunu ben nasıl elde ettim? Şişe boyumuzun ölçüsünü aldım. Ortaya bir düz çizgi çiziyoruz. Kareli kağıt üzerinde arkadaşlar. Şu şekilde ki bu bizim şunun şöyle söyleyeyim, karelere göre sayarak vereceğim için size biraz da kolaylık olsun diye. Yani şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu bunun tam ortası. Zaten ortasını çalıştığımız zaman ikiye katlayıp kestiğimiz zaman diğer simetrisi de gelecek. Yani bunu bu şekilde açık çalışırsanız mutlaka yan taraflarda bir eşitsizlik söz konusu olabilir. Kalıbı çıkarırken muntazam çıkartırsanız çalışmalarınız da muntazam gider. O yüzden bunu bu şekilde yarısından çiziyorum arkadaşlar. Böyle bir kalıp elde ediyorum. Bakın ne kadar kolay oldu. Bunu tabii şuradan uzatacağımız için şişemizin boyuna göre şöyle gelecek. Yani şu açıyı şişemize göre düzeltebilirsiniz. Yani hangi şişede çalışacaksanız. Şurada da bitecek. Şurada da bitebilir. Şu kısımda şöyle 2 santimde kullanmamız gereken yer, yani şöyle yapalım. Şurası 1 santim. Şöyle karaladım. 1 santim. Şurası 1,5 santim olacak arkadaşlar. Şurası olacaksa 2 santim. Biz şurayı baz alalım. Şurası yedek olacak. Buranın en geniş noktası arkadaşlar, önce onu bulacağım. Şurası gözüküyor. Burası da bakın 3,5 santime yakın. 3,5 alacağım. Size kafa karışmasın. Yani büyük için 3,5. Şu 2 santimlik yerden yukarısı da 6 santim arkadaşlar. Şurası. Şöyle 6 santim. Şurası fazla olan yer, şişemizin boyuna göre eğer uzatmak istersek gelişine göre uzatabileceğimiz kısım. Bunun bu tarafını çizmiyorum. Yani en geniş noktamız 6 santim. Yukarıdan da şöyle 2,5 santim kadar aşağıya iniyorum arkadaşlar. Şurası 2,5 santim. Burayı kalıp üzerinde keseceğiz. Ama kullanmayacağız. Şimdi bunu şu şekilde tutuyorum ve makasla keseceğim. Eğer boyun kısmı daha genişse kenarlardan birer milim oynayabilirsiniz. Yani şu kısımlardan. Ama bence bu ölçü ideal. Şöyle. Yine sormak istediğiniz sorular olursa bu ölçüyle ilgili ben size gereken detaylı bilgileri de veririm. Şimdi kareli kağıdımızı bu şekilde çizdikten sonra arkadaşlar şu şekilde bir de süt veya meyve kutusundan da bir tane kalıp hazırlıyoruz. Bu bizim kalıbımız. Yani şöyle düşünelim önce ben. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bunu bu boyda bakın çizmiştim. Fazladan ne yaptım? Burayı uzattım. Şurayı fazla oynamayın. Üst kısımla fazla oynamayın. Tavandan uzatabilirsiniz. Eğer biraz daha tombik değişik bir şişeniz varsa buralardan da genişletebilirsiniz. Ama çok fazla değil. Yani 2 milim kadar genişletebilirsiniz. Şimdi buna bakıyorum. Ben şurayı dışarıya doğru bükeceğim.
Bunun dış kısmı burası olacak. İç kısmı alüminyum kaplı olan kısım olacak. Niçin meyve kutularını, süt kutularını denedim? Çimento ile temas edeceği için işlem bittiği zaman çok çabuk bırakıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten güzel oluyor. Bu kalıp buna uygun arkadaşlar. Bu da aynı boyda olduğu için buna da uygun. En fazla belki şuradan biraz daha inebilirim aşağıya. Yani çok az. Taban kısmı güzel. Yani yarım santim daha, bunun şurası daha kalın gözüktü bana, o yüzden. İnersek biraz daha genişler. Sorun değil yani, şu kısmı uzun da kalsa sorun değil. Onu ayarlayabilirsiniz daha sonra. Buna bakıyorum şimdi. Buna kısa geldi. Ne yapacağım? Kalıp çıkartırken buna göre uyarlayacağım. Mesela bakıyorum bunun da burası geniş. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bu altıda bir tanesi olduğu için bu buna da uyacak. Uyuyor da. Evet. Yani boyunu ayarlayacağız. Şuradan şu önceki boy şuydu. Buna boy olarak bunu ayarlıyorum. Buna da boy olarak bakıyorum. Yine şu ideal görünüyor. Hatta bu biraz daha uzun olduğu için belki şuradan, boyun kısmı da ince olduğu için, ama bence uzatmayın, bu boyda yapın. Buraya da farklı bir şey çalışacağım. Ona da emin olabilirsiniz. Onu daha sonra anlayacaksınız zaten. Bunu da aynı şekilde. Bunu da buralarda bırakalım. Çok uzun da istemiyorum. Çünkü çalışmamızı bozar görüntüsünü. O yüzden bunu bir şekilde kapatma yöntemini göstereceğim ileriki zamanda. Şimdi arkadaşlar hemen kalıplara geçeceğim. Ben önce bundan 6 tane çizeceğim. Hızlı bir şekilde. Bunların kat yerleri size takılmasın. Fark etmez. Yani onlar hiç önemli değil. Çalışmamızı engellemeyecek şeyler. Çalışmamızın bir sonraki aşamaları gelecek olan videomuzda. Şimdilik yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.